Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi size bu çanta modelinin tarifini anlatacağım. Pamuk makrome bir ip kullandım ve simli bir ip bu. Işıkta çok belli olmuyor ama simli bir makrome ipiyle ördüm. Bu şekilde deri bir askı diktim. Evet, yapımı çok kolay, çok pratik. Hep beraber bu çantayı öreceğiz şimdi sizle beraber. Bir tane yumak kullandım. Bir yumak ip gitti. Evet, şimdi şöyle ölçülerini vereyim ben size. Çantamızın eni 20 santim. Çantamızın yüksekliği şu şekilde 14 santim. Evet, bir küçük bir çanta, mini bir çanta, telefon çantası kadar. Şimdi siz isterseniz tabi ölçülerini büyütebilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta enini ve boyunu örebilirsiniz istediğiniz gibi. Bu şekilde bir çıt çıtlı deri askımız var. Kapağımız var yani. İçi bu şekilde. Siz isterseniz astarlatabilirsiniz ya da kendiniz astarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde çantamız gayet kolay, kullanışlı, güzel bir çantamız. Şimdi hep beraber bu çantamızı örelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle koton makrome ipiyle ve 4 milim tığımla bir clutch çanta öreceğim. Şimdi ipimiz glitter koton makrome bu şekilde. 200-230 gram ağırlığında. %100 polipropilen. 185 metre ipimiz. Siz de ipinizi ona göre ayarlarsanız ne kadar ip kullandığımı videonun sonunda söyleyeceğim size. Burada 2-3 milim tığla örülür yazıyor ama ben 4 milim bir tığla öreceğim. Benim elime bu tığ numarası daha uygun. Siz de hangisi daha uygunsa onunla örebilirsiniz. 2 milim çok ince gelir bence. 3 milim, 3,5 milim ya da 4 milim uygun gelir. Elinizin ayarına göre, sıkılığına göre. Evet, renk numarası 125. Bu şekilde bir ipimiz var. Simli bir makrome ipimiz. Makrome, koton makrome ipimiz var. 200-230 gram ağırlığında ve 185 metre. Şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Evet, 4 milim tığımızla çantamızı örmeye başlayalım. Şu şekilde bir halka oluşturalım. Ve tığımızı buradan geçirip bu ipimizden bir ilmek çıkaralım. Ve buraya bu şekilde zincirler çekiyoruz. 3, 4, 5, 6. Evet, buraya 31 tane zincir çekip gelelim. Evet, 31 tane zincirimizi çektikten sonra 3 tane daha zincir çekelim. 1, 2, 3. Ve 1, 2, 3 zincirimizi atlayıp 4. zincirden ikili trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. Bu şekilde ikili trabzanlar yapacağız zincirlerimizin sonuna kadar. Üstüne doluyoruz. 2 kanadına birden batıyoruz. 1, 2 seferde çıkarıyoruz. Üstüne doluyoruz. Zincirimizin 2 kanadına beraber batıyoruz. 1, 2 seferde çıkarıyoruz. Evet. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı zincirlerimizin sonuna kadar yapıp gelelim. Evet, zincirlerimizin sonuna kadar bu baştaki 3 tane zincirimizi de trabzan olarak sayarak 32 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi yine 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Tığımıza dolayalım ve modelimizi döndürelim. Şimdi burada birinci değil, ikinci trabzanın gövdesinden tutturalım tığımızı ve buradan bir ilmek çıkaralım. Tekrar dolayalım ve yine bu ikinci trabzanın gövdesinden aynı trabzandan yani bir ilmek daha çıkaralım. Ve bu çıkardığımız ilmekleri tığımızdaki bu zincirin üstündeki ilmeğimiz tığımızda kalacak. Diğer öndeki ilmekleri bu şekilde tığımızdan çıkaralım.
Ve daha sonra bu zincirle beraber çıkardığımız ilmeği örelim. İkisini beraber. Şimdi tekrar tığımıza dolayalım. Ve sıradaki trabzanı arka kanadından batalım. Arkadan bu şekilde tutturalım. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapalım. 1, 2. Tekrar tığımıza dolayalım. Ve sıradaki trabzanın yine önünden bu şekilde batalım ve buradan bir ilmek çıkaralım. Tekrar dolayalım tığımıza. Yine aynı trabzana bu şekilde takalım ve bir ilmek daha çıkaralım. Bu çıkardığımız ilmekleri beraber örelim. Yine tığımızda bir tane bırakalım. Bu ikisini birlikte örelim. Tekrar dolayalım. Sıradaki trabzana bu şekilde arkadan batalım. Buradan bir ilmek çıkaralım ve buraya bir ikili trabzan yapalım. Evet, tekrar doluyoruz ve önümüzdeki trabzana, buna arkadan batmıştık. Diğer trabzana bu şekilde batalım. İpimizi tığımıza aldırıp bir ilmek çıkaralım. Tekrar dolayalım. Tekrar aynı trabzandan bir ilmek daha çıkaralım. Ve bu çıkardığımız ilmekleri örelim. 2 tanesi tığımızda kalacak. Bu ikisini beraber örelim. Tekrar doluyoruz. Bu trabzana yine bu şekilde arkadan batıp buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Evet, modelimiz bu kadar. Sıramızın sonuna gelene kadar aynı işlemi yapalım. Trabzanın birine önden bir fıstık oluşturalım. Diğerine arkadan bir ikili trabzan yapalım. Yani bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan bu şekilde örüp sıra başınıza kadar gelelim. Evet, sıramızın başına kadar geldim. En son önden aldığımızı ördüm. Şimdi sıradakine arkadan alınıp da örülen ikili trabzandan yapıyoruz. Sonuncu trabzanımıza. Evet, bu şekilde ikili trabzanımızı yaptık ve kenardaki bir tane çekmiş olduğumuz zincirin en üstündeki zincirine batalım ve buraya ikili trabzanımızı yapalım. Şimdi 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Dolayalım ve modelimizi çevirelim. Evet, tersi bu şekilde görünüyor. Önü bu şekilde görünüyor. Ve şimdi 3 zincirimizi çekip geriye döndük. Ve bu ilk dibindekine batmayacağız. Bu zinciri çektiğimiz yerdekine batmayacağız. Çünkü bu trabzan sayılıyor. Buna batmayacağız. Diğerinden başlıyoruz batmaya. İkili trabzan yapacağız. Bütün trabzanların tepesine, önümüze gelen bütün trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yapacağız bu sırada. Sadece ikili trabzanlar yapıyoruz. Model uygulamayacağız bu sırada. Burası modelimizin ters yüzü. Ters yüzünde uygulamıyoruz modelimizi. Ön yüzünde uyguluyoruz. Terslerde bu şekilde sadece ikili trabzan öreceğiz. Evet, sıramızın başına kadar ikili trabzanlarımızı örüp gelelim. Evet, 32 tane ikili trabzanımızı yapıp geldik sıra sonuna. Şimdi burada 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3 ve çevirelim ön yüzünü modelimizin. Tekrar burada aynı modelimizden uygulayacağız. Üstüne doladık ipimizi. Ve bu ilk gördüğümüz trabzana, önümüzdeki trabzana bu şekilde yine gövdesinden aldıralım. Ve bir ilmek çıkaralım. Tekrar dolayalım. Yine aynı şekilde trabzanımızdan bu şekilde ilmeğimizi çıkaralım. Çıkardıklarımızı beraber örelim. Tığımızda 2 tanesi kalıyordu. Onları da beraber örelim. Tekrar dolayalım tığımıza. Ve bu önümüzdeki sıradaki trabzana arkadan bu şekilde batıyoruz. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz.
Ve buraya ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar doluyoruz. Ve sıradaki trabzanımıza, bunu arkadan batmıştık. Sıradaki trabzanımızın yine gövdesinden bu şekilde bir ilmek çıkaralım. Dolayalım. Tekrar bir ilmek çıkaralım. Ve yine bu tığımızda olan bu trabzanın ilmeğini tığımızda bekletiyoruz. Öndekileri örüyoruz. Ve çıkardığımız ilmekle beraber tığımızdakini örüyoruz. Tekrar dolayalım ve önümüzdeki trabzana yine arka tarafından batarak bir ilmek çıkaralım. Ve buraya bir ikili trabzan yapalım. Bir kez daha göstereyim. Doluyoruz. Önümüzdeki trabzanın gövdesinden bu şekilde batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Tekrar doluyoruz. Yine aynı trabzanın gövdesinden batıp bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bu çıkardığımız ilmekleri örüyoruz. Çıkardığımız ilmekle bu tığımızdaki ilmeğin ikisini beraber örüyoruz. Ve tekrar doluyoruz. Yine bu trabzana arkadan batıp bir ilmek çıkarıp bir ikili trabzan yapıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde. Başka hiçbir işlem yok. Ön sıralarında modeli oluşturuyoruz. Arka sırasında sadece ikili trabzan yapıyoruz döndüğümüz sırada. Evet, bu şekilde yapalım. Bir model, bir arkadan batalım. Bir model, bir önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan olacak şekilde buraya kadar örelim yine. Burada arkadan yine bu trabzanımızı örüp bu 3 tane zincirimizin en üstünden yine ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip geriye dönüyoruz ve bir sıra boyunca ikili trabzan yapıyoruz burası gibi. Tekrar 3 zincir çekip geri dönüp ikinci trabzandan, yani bu zincirin olduğu trabzanı saymıyoruz. İkinci trabzandan başlıyoruz. Zaten üst üste gelecek bunlar. Belli olur örerken de. Evet, modelimiz bu şekilde. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Ben de örüp geleyim. Ördükten sonra size ölçülerini vereceğim. Kaç santim ördüğümü, kaç sıra ördüğümü. Şu an eninde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane modelimiz olmuş. Eni, yani cüzdanımızı 15 modelli. Şimdi uzunluğunu bilmiyorum kaç model olacak. Ben örüp geleyim. Ondan sonra size söyleyeceğim. Evet, modelimizi örüp geldim ben. Bu şekilde oldu. Şimdi kaç sıra ördüğümü sayayım sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sıra ördüm ben. Yani bir ip yetsin diye bu kadar ördüm. Siz isterseniz arttırabilirsiniz. Şimdi ölçülerini vereyim. Eni 19 santim. Şu şekilde 19 santim eni. Evet, uzunluğu 36,5 santim. Uzunluğumuz 36,5 santim. Evet, bu kadar uzunluğu, eni, boyu. Şimdi modelimizin etrafına bir sıra sık iğne gideceğiz her yerine. Bu köşeden başlayalım. Köşeye burada sık iğnemizi yapmıştık. Her zaman olduğu gibi trabzanımızın üstüne. Trabzanımızı yapmıştık trabzanımızın üstüne. Şimdi burada bu trabzanımıza şu şekilde kanatlarından batarak bir sık iğne yapalım. Bu boşluğa da bir sık iğne yapalım. Trabzanlarımızın birleştiği yere yani. Şimdi şu trabzanımızın yine arasına bir sık iğne yapalım. Bu birleştiği yere sık iğne yapalım. Modelimizin ön tarafı bu arada. Evet, trabzanımızın içinden yine bir sık iğne yapalım. Bir de trabzanlarımızın birleştiği yerden bir sık iğne yapalım.
Evet, yine trabzanımızın içine, birleştiği yere, içine şöyle iki kanadından tutturalım. Şuradaki boşluğa, zincirimizin üçüncüsüne denk gelen yerler ve zincirimizin birincisine denk gelen yerler. Trabzanımızın boşluğu, trabzanımızın ilk çıkardığımız kanatları. Evet, bu şekilde buraya sık iğnelerimizi yapalım. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak bütün çevresini dolaşalım ve bu köşeye kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Şimdi ben bu köşeden başlamıştık. Bu kenara kadar örüp geldim. Burada 64 tane sık iğnemiz olacak. Ve bu köşeye bu 63. sık iğnemiz. Bir tane daha yapalım. Burayı da anlatayım dedim. Ben size örüp gelelim demiştim ama. Şimdi ve bu kenardaki zincirlerimizden kalan tek kanatlara batalım birer tane. Buraya da bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Bütün zincir kanatlarına alt sıradaki ilk başlangıç sırası burası. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Evet, dönüşleri de göstereyim ben size. Bu kenara kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim. Evet, bu başlangıç sırasında yaptım. 31 tane sık iğne oldu. Bu köşedekini buraya saymıştım. 64'ün içine. Onun için burası 31 oldu. Bu başlangıç ipimizi de içinden yürütelim. Evet, bu köşemize batalım. 32. Aynı yere bir kez daha batalım. Ve şimdi bu kenara yapacağız ilmeklerimizi. Buradaki zincirimizin, dönüş zincirimizin de yine iki kanadına batalım. Diğer karşıda yaptığımız gibi. Bu birleştirdiğimiz yere alt sırayla üst sırayı, trabzan geçişi olan yere de bir sık iğne yapalım. Ve bu trabzanımızın yine bu şekilde karşı tarafta yaptığımız gibi iki kanadından aldıralım. Ve bu boşluğa birleştirme yerine batalım. Burada tekrar trabzanımızın iki kanadına batalım. Tekrar birleştirme yerine. Yine karşı tarafta olduğu gibi aynı şekilde bir trabzanımızdan bir birleştirme yerinden sık iğnelerimizi yapalım. Bir trabzanımızdan bir birleştirme yerinden yapıyoruz. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Bu alttaki ipimizi kesebiliriz artık buradan. Sıra başına kadar sık iğnelerimizi yapıp bu köşeye kadar gelelim. Evet, kenara kadar ördüm yine. Bu çift olandan saydım ve 63 tane ilmeğim oldu. Çift olanın birini bu kenara saydım. Birini bu kenara saydım. 63 ve bu sonuncu yerimize bir tane daha yapıyoruz. 64 tane ilmeğimiz oluyor. Şimdi bu kenara geçiyoruz. Bu ilmeklerimizin tepesine batarak oluşturacağız sık iğnelerimizi. Bu şekilde her ilmeğe birer tane sık iğnemizi yapalım. Bütün tepelere birer tane sık iğnemizi yapalım. Bu şekilde bütün ilmeklere yapıyoruz sık iğnemizi. Evet, bu şekilde örerek yine köşeye kadar gelelim. Başlangıç yeri orası. Evet, köşeye kadar ördüm. 30 tane sık iğnemiz oldu. Ve bu sonuncusuna 2 tane yapacağız. 31 32 aynı ilmeğe 2 tane yaptık bu köşede de.
Şimdi bu şekilde dolaştık geldik ve bitti. Sık iğne ördük bir sıra. Şimdi bu ipimizi keselim. Bu ilmeğimizi buradan çıkaralım. Ve şu şekilde bu önümüzdeki sık iğnenin daha ince uçlu bir tığ alalım. Önümüzdeki sık iğnenin altından tığımızı geçirelim ve ipimizi arka tarafa çıkaralım. Yine bu en son yapmış olduğumuz sık iğnemizin içinden çıkarmıştık bu ipimizi. O aynı çıkardığımız sık iğnenin içinden tığımızı geçirelim. Bu şekilde arka taraftan iki kanadını da tutturalım sık iğnemizin ters tarafında. Ve bu ipimizi dolayıp tığımıza arka tarafa doğru çekelim. Modelimizin tersine doğru. Evet, bu şekilde bitirelim örgümüzün kenarını. Belli olmasın yani bitiş yerimiz. Şimdi bu ipimizi burada kaybedelim. Kaybedip gelelim burada. Bu şekilde daha düzgün oluyor bitiş yerleri. Bu ipimizi içinden yürüterek kaybedelim burada. İpimizi kaybedip gelelim. Evet, bir sıra sık iğnemizi gidip gelmiştik. Şimdi burada çantamızın kenarlarını dikeceğiz. Şöyle göstereyim ben size. Evet, burasını şimdi çantamız şu şekilde olacak. Öncelikle böyle anlatayım. Böyle katlayıp böyle katlayacağız. Burası kapak olacak. Bu taraf çantamızın gövdesi. Ama bu işlemi tersinden dikeceğiz. Yani ön yüzünü üste çevirelim. Ve bir ucunu şu şekilde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciden kıvıralım. Burada bu 6. olan taban olacak. Taban gibi görünecek. Onun için 5.'den ayıralım. Bu 6.'yı atlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5 tane sayıyoruz. Ve buraya kadar katlıyoruz örgümüzü. Evet, katladık. Bu şekilde kendimize doğru çevirelim. Kapak kısmında 5 tane kalacak modelimiz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5.'den sonra dikeceğiz. Şimdi şu şekilde dikeceğiz. Diğer kenarından başlayayım anlatırken. 1, 2, 3, 4, 5 tane kapak kısmında bıraktık. Şimdi bu ilmeğimizi bu dışındakine ya da şu şekilde yok. Buna bir sabitleyelim ipimizi. Şöyle sabitleyelim, buraya bir düğüm atalım. Bu ipimizi de içinden yürütelim ya da daha sonra kaybedelim. Siz nasıl daha rahat ederseniz. Sonra kaybedeyim, ben size anlatayım şimdi. Evet, buradaki yapmış olduğumuz sık iğnelerin dışa bakan kanadından, şu değil şu kanadından ipimizi sabitledik. Bu şekilde buraya düğümledik. Ve bu köşede yapmış olduğumuz 2 tane sık iğne vardı. Onu bu çantaya doğru olan kısmından, kapak kısmına olan değil, çantaya doğru olan kısmının dış kanadından yine sık iğnenin iğnemizi bu şekilde geçirelim ipimizi. Ve bir altındaki sık iğnenin yine dıştaki tek kanadından batalım. Ve karşıdaki sık iğnenin dıştaki kanadından iğnemizi geçirelim. Bu ipimizi sonra kaybedelim burada. Şimdi bir alttaki sık iğnenin tek kanadından iğnemizi takalım ve karşıdaki sık iğnenin şu şekilde 2 tane ilmeği var. Bunun üstte kalan tarafının içinden iğnemizi geçirelim. Ve bu çıkardığımız yerin bir altındaki tek kanattan tekrar iğnemizi geçirip biraz önce karşıdan geçirmiş olduğumuz sık iğneden değil,
bir altındaki sık iğnenin bize bakan kanadından iğnemizi takalım. Sıkıştıralım ipimizi ve yine bu şimdi çıkarmış olduğumuz yerin bir altındaki sık iğneden iğnemizi geçirelim ve karşıdaki sıradaki sık iğnenin yine dış kanadından iğnemizi takalım. Bu şekilde sıkıştırıyoruz. Yine sık iğnemizin bir altından tek kanadından iğnemizi takalım ve karşıdaki sık iğnenin tek kanadından iğnemizi geçirelim. Sıkıştırıyoruz yine. Evet, bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Tek kanatlarından bir karşıdan, bir önden, bir alt sıradaki sık iğneleri tutturarak köşeye kadar dikelim. Sıkıştıralım ipimizi iyice. Diktikçe bu şekilde dikiyoruz. Evet, bu şekilde dikelim. Hepsini anlatmış oldum. Dibe kadar beraber diktik. Evet, bu şekilde bir öbür karşıdan bir bu karşıdan dikişimizi yaptık. Şimdi burada ipimizi düğümleyelim. Tekrar düğümleyelim. Ve burada ipimizi bir aralardan geçirerek kaybedelim. Şimdi sık iğnelerimizin kanatlarını diktiğimiz aralardan geçirip ipimizi kaybedelim. Evet, şimdi keseceğiz burada. Ve diğer karşı. Bunu daha sonra kaybederiz burada. Ve şimdi yine karşıyı aynı şekilde dikeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. bademimize gelen sık iğneden ve yine burada yapmış olduğumuz 2 tane çift sık iğnemiz vardı. Onların altta kalanından ve dış kanadından yine sık iğnemizin dışta kalan kanadından ipimizi sabitleyelim. Bir kez daha düğümleyelim. Evet, yine aynı karşıda yapmış olduğumuz gibi dışta kalan kanadımızdan geçirdik iğnemizi ve bir alttaki sık iğneden başlayalım dikmeye. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5.'nin altındakinden aynı hizada olmasına dikkat edelim. İyice ayarlayalım burayı. 1, 2, 3, 4, 5. Tam da modelimizin üstüne aynı hizasına denk gelen sık iğnenin dış kanadından batalım. İpimizi sonra kaybedelim yine. Ve bir altındaki sık iğnenin yine dış kanadından batıp karşısına denk gelen sık iğnenin de dış kanadına batıyoruz. Ve yine bir altına gelenden batıp karşıdakinin bir altına gelenden çıkıyoruz. Aynı karşıda yaptığımız gibi bu şekilde bir bu karşıdan öbür karşıya, bir alttan öbür karşıdan bu karşıya, bir alttan bu karşıdan öbür karşıya hep üstteki ilmeklere batıyoruz. Sık iğnemizin üstte kalan ilmeklerine bu şekilde sıka sıka sıkıştırıyoruz iplerimizi. Bol bırakmayalım. Evet, böyle.
Yine köşeye kadar dikeceğiz bu şekilde. Ve köşede düğümleyeceğiz ipimizi. Hızlı dikmek için sürenizden gitmesin diye ipe tutturduk. Evet. Bir o karşıdan bir bu karşıdan üstte kalan ilmeklerinden sık iğnelerin dikiyoruz. Köşeye kadar geliyoruz. Evet, sonuncu yerimiz. Burada yine düğümleyelim ipimizi. Bu şekilde içinden geçirelim. Çantamızın içinde kalacak bu. Şimdi tersini çevireceğiz. Ve ipimizi yine kaybedelim. Bu aralardan geçirelim. Keselim. Bu iplerimizi daha sonra kaybedelim burada. Şimdi dikme işlemimiz bitti. Bu şekilde çantamızın tersinden dikmiştik. Ve köşelerden tutarak çantamızın önünü çevirelim. İyice köşelerimizi çıkartalım, parmağımızla çekiştirelim. Bu başlangıç iplerimizi ve varsa sizin de başka ipleriniz, onları kaybedelim. İnce uçlu bir tığla çekiştirelim çantamızın içine doğru. Evet, bu şekilde oldu yan dikişlerimiz. Evet, diğer tarafı da bu şekilde oldu. Evet, çantamız bu şekilde bitti. Şimdi ben buna bir deri kapak dikeceğim. Çıt çıtlı bir kapak tutturacağım buraya. Ben bunu ayarlayıp geleyim. Evet, şimdi ben bu askımızın kapağımızın çıt çıtını diktim bu şekilde. Tutturdum buraya. Şimdi bu kapağını beraber dikelim. Bu şekilde muntazam duracak şekilde, nasıl daha düzgün görünecekse ayarlayalım önden. Ve arkaya denk gelen yerden dikeceğiz. Şimdi modelimizin şurasında bir sıra fazla trabzan olduğu için bu şekilde kayık görünüyor. Yani 2 4 6 2 4 6 7 6 tane burada modelimiz görünmesi lazım. 7 tane burada. 8.'ye tutturduk çıt çıtımızı. Bu önde de aynı. 2 4 6 tanesi görünüyor. 2 4 6 7 tanesi görünüyor bu tarafta da. Şimdi bu şekilde ayarladık. Kapağımızı arkaya doğru kaydırdık. Düzgün gelecek şekilde. 1 2 3. alttan 3. olana modelimize tutturacağız ipimizi. Yine burada fazlalık olduğu için bir trabzan sırası 2 4 6. altta görünecek. 2 4 6 8. altta görünecek. Yani 6. ile 8.'ye tutturacağız derimizi. Şimdi iğnemize ipimizi takalım. 6 7. Buradan saydığımızda 7. olan ipimize modelimize ipimizi düğümleyelim. Şöyle bir kez daha düğümleyelim. Ve deliğimizden takalım. Şu şekilde çevirdim ben. Şu üstteki delikten geçirelim şimdi. Ve üstteki deliğin altına gelen modelimizin üstten 2 kanadından, hepsinden değil, ve yanındaki modelimizin
üstünden iki kanadından şu şekilde iğnemizi geçirelim bu tarafa. Sıkıştıralım ipimizi ve bu deliğimizden çıkaralım iğnemizi. Yine sıkıştıralım ve çaprazına gelen yerden çıkaralım alta doğru. Evet, bu şekilde. Şimdi burada 7.'ye tutturmuştuk. 2, 4, 6. Buradan denk gelen 8.'ye tutturuyoruz. Alttan iğne ipimizi buraya düğümleyelim. Şu şekilde yine ikisine bir takalım. Şu şekilde şuraya ilk düğüm yaptığımız yere çekelim ipimizi. Yine orada düğüm yapalım. Evet, buraya düğümleyelim ipimizi. Nasıl daha az görünecekse o şekilde ayarlayalım. Şu şekilde içinden geçiriyoruz. Fazlalık uçlarını içinden yürüterek kaybedelim daha sonra. Şu şekilde içinden geçirip kaybediyoruz bu kalan uçlarımızı. Şu aralardan falan geçirerek altında görünmeyecek şekilde kaybedelim. Evet, ben bu uçlarımızı temizleyip geleyim. Bu fazlalık uçlarını çantanın bitmiş haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar, çantamızın yapımı bitti. Kapağımızı diktik, buraya bu şekilde tutturduk. Evet, çok güzel bir çanta oldu. Kullanışlı, küçük, minik, sevimli bir çanta oldu. Bu şekilde isterseniz farklı bir çıt çıt kullanabilirsiniz. Tabi astarı da yok bunun. Siz isterseniz astarlatabilirsiniz ya da astarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni çanta modelleriyle yine karşınızda olacağım. Beni Facebook ve Instagram sayfalarımdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da isimlerim Funda'dan El İşleri ismim. Instagram'da da, Facebook'ta da, Pinterest'te de, YouTube'da da hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın ismi. Lütfen hepsini takip edip abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz tarifler varsa lütfen söyleyin. Örmeye çalışırım. Evet, yeni çanta modelleriyle görüşmek üzere.